Evet, hepinize merhabalar. Antalya Havalimanı'ndayım ve apronun üzerindeyim görmüş olduğunuz gibi. Antalya deyince aklımıza SunExpress geliyor. Gerçi son yıllarda İzmir'i de aktarma merkezi olarak kullanmaya başladıklarından dolayı İzmir'de de çok iddialılar ama bugün Antalya'dayız ve yanımızda SunExpress standartizasyon ve uyumluluk pilotu Kaptan Bülent Şanlı var. Merhabalar efendim. Merhaba Cihan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu süreçte SunExpress olarak neler yaptınız? Bunları sormak üzere geldim. Biz bu süreci çok iyi değerlendirdik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Senin de Boeing sevdiğini biliyorum. Son model Boeing 737-800 uçağımızla birlikteyiz. İstersen sohbetimize uçakla devam edebiliriz. Şimdi ben bu teklife tabii ki hayır diyemem. Uçakta sohbetimize devam edeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet, biz uçağa çok kolay geldik ama normalde bu kadar kolay binilmiyor uçağa artık. Çünkü önlemler dolayısıyla kabin bagajında, işte check-in noktalarında vesaire birçok şey değişti. Kaptanım, bu önlemlerle alakalı neler oldu? Bir alabilir miyiz sizden? Tabii ki Cihan. SunExpress olarak 30 yılı aşkın süredir Türk misafirperverliği ve Alman disipliniyle misafirlerimizi sevdiklerine ulaştırıyoruz. Bu dönemde bizler gereken önlemleri fazlasıyla aldık. Ama yolcularımızın da dikkat etmesi gereken noktalar var tabii ki. Mesela yolcularımızın havalimanına daha erken gelmelerini bekliyoruz. Mümkünse online check-in yapmalarını istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi artık uçak içerisinde bagajlarımızı alamıyoruz. Sadece bayan el çantaları, laptop çantaları ve bebek eşyalarını uçağımıza alabiliyoruz. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Ben şimdi kaptan olarak, ekip olarak uçuşa geldiğiniz zaman uçağa sizi ne karşılıyor? Neyle karşılaşıyorsunuz ya da ne yapılıyor? Uçak başına ilk geldiğimizde bizleri teknik personel karşılıyor. Uçağın son durumu hakkında bizlere bilgi veriyor. Ayrıca yeni önlemler çerçevesinde dezenfektasyon bilgisi alıyoruz. Uçaktaki dezenfektasyon işi bitmeden uçağa girmiyoruz. Mümkünse temizlik ekibinin de uçaktan çıkmasını bekliyoruz. Peki şirket yetkilisi olarak cevaplamanızı isteyeceğim şimdi de. Bu dezenfektasyon işlemi nasıl yapılıyor? Nelere dikkat ediliyor bunda? Öncelikle her uçuş sonrasında uçağımız dezenfekte ediliyor. Düzenli aralıklarla ise uluslararası otoritelerce onaylanmış teknik ve ekipmanlarla tamamen detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor. Peki kaptanım, yolcu olarak bizler açısından neler değişti bu süreçte? Uçuşlara geldik, uçağa bindik. Nelerle karşılaşacağız SunExpress'te? Artık her yerde maske takıyoruz. Maskeyi uçak içerisinde takmaya devam edeceğiz. Kabin içerisinde teması en aza indirmek amacıyla eskiden uçaklarımızda olan dergilerimiz ve menü kartlarımız kaldırıldı. Gördüğün gibi sadece uçaklarımızda safety kartlar mevcut. Şimdi gelelim şu meşhur orta koltuk konusuna arkadaşlar. Bildiğiniz gibi orta koltuk bayağı tartışıldı. Çokça konuşuldu. İşte boş bırakılmalı mı, boş bırakılmamalı mı vesaire. SunExpress'te durum nedir? Cihan, uluslararası otoriteler ve Türk Sivil Havacılığı'nın bu konuda bir direktifi yok. Ama biz SunExpress olarak uçağın doluluk oranı el verdiği sürece orta koltuğu boş bırakmaya çalışıyoruz. Yani eğer uçakta yeterli sayıda boş koltuk varsa aralıklı olarak oturulabiliyor. Bunun haricinde şunu sormak istiyorum. Yolcuların hijyeni için başka neler var kabinde? Misafirlerimiz uçağa gelişte kabin ekiplerimiz tarafından dezenfektan mendille karşılanıyorlar. Lavabolarımıza dezenfektanlar konuldu. Ayrıca lavabo kullanımı için koridorda bekleme yapılmıyor. Ve şimdi bir diğer önemli nokta var arkadaşlar. Burada da beni kırmadılar sağ olsunlar. Bu HEPA filtre. Bu her zaman konuşulan ve çokça adını duyduğumuz HEPA filtre bu. Bunu daha detaylı çekeceğim ama şimdi kaptanıma sormak istiyorum. Bu HEPA filtrenin çalışma mantığı nedir? Uçakta ne gibi avantajlar sağlıyor bize? Öncelikle HEPA filtreleme sistemi tüm uçaklarımızda mevcut. Bu sistem her 3 dakikada bir uçak içerisindeki havayı tamamen temizliyor. Ve koronavirüs dahil bilinen tüm virüslere karşı %99.9 oranında etkili. Peki şimdi içeriye girerken boarding esnasında ateşimiz ölçülüyor. Havalimanına girerken termal kameralar var. Ama bazı yolcularımızda da şöyle bir durum olabilir kaptanım. Uçuşa başladıktan sonra semptom gösterdi diyelim ki, Allah korusun, bir yolcu ve uçakta havada. O zaman ne yapılıyor? Kabin ekiplerimiz böyle bir duruma karşı eğitimliler. Kaptan yer ünitelerine durumu iletiyor ve gerekli hazırlıklar başlanılıyor. Sağ arka 2 sıra şüpheli yolcu durumuna karşı blok ediliyor. Ayrıca başüstü havalandırma panelleri kapatılıyor. Ve kabin ekiplerimiz şüpheli yolcumuzla ilgilenirken UPK ismini verdiğimiz kiti kullanıyorlar. Peki bu UPK kitinin içinde neler var, bir bakmak istiyorum. Hemen açalım. Hazır burada elimizin altındayken. Evet, görmüş olduğumuz gibi burada tulum var ve daha sonrasında bakıyoruz. Normal maskelerimiz var. N95 maske herhalde bu kaptanım. Evet, aynen. N95 maskelerimiz maskesi var. Ve devam ediyoruz. Yine tabii ki siperlikler var. Yine bir N95 maske daha. Yani burada herhalde ekiplerin ihtiyacı olan gözlük çıktı. Her şey steril bir şekilde mevcut diyebilir miyiz? Evet, tamamen. Peki son olarak şunu sormak istiyorum.
Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz için buradan da bütün hepsine selam olsun. Çok merak ediyorlar. Biz yurt dışından gelirken bir HES kodu almamız gerekiyor mu? 2. Kabin bagajı kısıtlaması bizim için de geçerli mi? 3. Türkiye'ye geldik, vatana ayak bastık ama bir karantinayla ya da herhangi bir başka uygulamayla karşılaşacak mıyız? HES kodu bu önlemler çerçevesinde Sağlık Bakanlığımız tarafından getirilen bir kod. Sadece yurt içi uçuşlarda kullanılıyor, yurt dışı uçuşlarda kullanmıyoruz. Bagaj konusuna gelirsek, Kabin içi bagajı yurt içi uygulamasının aynı şekilde devam etmekte. yani artık yurt dışından gelişlerde de mi kabin içine bagajlar, sadece el çantası, bebek malzemesi vesaire gibi? Evet, fakat kabin içine alacağınız bagaj hakkınızı kargo bölümüne teslim ediyorsunuz. Karantina konusuna gelirsek, yurt dışından gelen misafirlerimiz havalimanında ateş ölçümü yapılıyor. Sağlıklı olanlar için herhangi bir karantina uygulaması yok. Şüpheli durumla karşılaşılırsa sınır dışı yapılmıyor, Türkiye'de tedavilerine devam ediliyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz kaptanım. Yani son olarak şu konuyu tekrar etmekte fayda var. Artık kabin içine bütün kabin bagajlarımızı alamıyoruz. Uçak altı bagajlarımızın yanına gidiyor kabin bagajlarımız. Bu karantina konusunda da kaptanımın dediği bilgiler şu an için güncel bilgilerdir. Evet. Ben verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ev sahipliğiniz için de izleyenlerim ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum kaptanım. Biz de teşekkür ederiz Take Off Channel'a. Kapımız her zaman açık. Tekrar bekleriz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bu videoyu Sun Express'in bu yepyeni Boeing uçağının içerisinden bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyoruz. Değil mi kaptanım? Görüşmek üzere. Bekleriz. Görüşmek üzere.